Başınızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda ne görüyorsunuz? Çoğumuz için orası sonsuz bir boşluk, soğuk, karanlık, ölü bir hiçlik. Peki ya o boşluk aslında hiçliğin değil de bizzat yaşamımızın kaynağı ise? Ya damarlarınızda dolaşan kanın, gözünüzdeki o ışıltının, şu an bu videoyu izlemenizi sağlayan beyninizin ilk kıvılcımı bu gezegende değil de milyarlarca kilometre öteden bir kuyruklu yıldızın buzlu çekirdeğinde başlamışsa? Bu bizi ne yapar? Evet, yıllardır izini arayıp durduğumuz uzaylıların ta kendisi yapar. Ve dünyada bu uzaylı yaşam formu, yani bizim tarafımızdan işgal edilmiş bir yere dönüşür. İşin daha da ilginci, bu olayın modern bilimin araştırmalarından binlerce yıl önce de atalarımız tarafından yazılmış olması. Kulağa bilim kurgu gibi mi geliyor? Cevabınızı bence videonun sonuna saklayın. Çünkü bakış açınız değişecek. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Antik Yunanca kökenli bir kelime olan ve anlam olarak tüm tohumlar, her yere saçılan tohumlar anlamına gelen panspermia, yaşamın kökeninin spesifik olarak dünyada değil, doğrudan evrenin kendisine ait olduğunu savunan sarsıcı bir teori ve sandığımız kadar da yeni değil. Hipotezin tarihsel kökleri M.Ö. 5. yüzyılda yaşam tohumlarının evreni dolaştığını öne süren Yunanlı filozof Anaxagoras'a kadar uzanmakta. Yüzyıllar boyunca unutulan bu fikir, 1700'lerde Fransız düşünür Benoît de Mailet'in uzaydan okyanuslara düşen mikropların balıklara ve nihayetinde insanlara dönüştüğünü iddia etmesiyle yeniden su yüzüne çıkıverdi. 19. yüzyılda Lord Kelvin ve Hermann von Helmholtz gibi dehaların dillendirdiği bu fikir, 1903 yılında Nobel ödüllü kimyager Svante Arrhenius'un radyopanspermia, yani mikroskobik sporların yıldız ışığının radyasyon basıncıyla seyahat etmesi modeliyle teorik bir bilimsel zemine de oturtulmaya başlandı. Ancak uzun yıllar boyunca ana akım bilim, uzayın dondurucu, radyasyonla dolu ve ölümcül boşluğunda yaşamın taşınmasını fiziksel olarak imkansız bularak bu teoriyi dışlamıştır. Fakat son yıllarda astrobiyoloji ve uzay madenciliğindeki gelişmeler sayesinde bilim dünyası kalıplarını köklü bir şekilde kırıp dünyada yaşamın kaynağının dünya dışı olabileceği ihtimalini ciddi araştırmaya başladı. Sonunda panspermia artık sadece bilim kurgu fantazilerinin değil, en prestijli laboratuvarların üzerinde çalıştığı bir gerçekliğe dönüşmüştü. Bu devrimin en büyük tetikleyicisi ise 28 Eylül 1969 yılında Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Murchison kasabasına düşen devasa bir göktaşı oldu. Ve o zamana kadar meteorların uzaydaki ölü kayalardan ibaret olduğu düşüncesi baştan aşağı değişti. 100 kilogramı aşan bu kozmik enkaz parçasının içinde 14.000'den fazla farklı molekül bileşik ve 86'dan fazla tespit edilmiş amino asit türü saklıydı. Bulunan amino asitlerin arasında C3 ve C4 hidroksi amino asitleri gibi nadir formlar da yer alıyordu ki bu formların Stecker sentezi dışındaki bilinmeyen kozmik reaksiyonlarla oluştuğu anlaşıldı. Burada işin en şaşırtıcı yanı şu: Murchison göktaşındaki bu organik maddelerin dünyaya düştükten sonra buradaki yerel organizmalar ile etkileşim kurmadığı kanıtlandı. Uzmanlar laboratuvarda elementlerin izotop analizlerini yaptılar ve göktaşındaki urasil ve ksantin gibi yaşamın temel yapı taşlarının karbon yapısının dünyalı hiçbir canlıya benzemediği tespit edildi. Resmen uzaylı bir yaşamın yapı taşlarına bakıyorlardı. Dahası da var. Bizim dünyamızdaki tüm proteinler neredeyse tamamen sol elli L izomer moleküllerinden oluşur. Uzmanlar Murchison göktaşını incelediklerinde ise hem sağ hem sol elli moleküller buldular. Ama garip bir şekilde sol elli olanlar çok daha fazlaydı. Bu şu anlama geliyor: yaşamın o tuhaf solaklık tercihi dünyada şansa, kendi kendine başlamamış, evrenin derinliklerinden hazır bir şablon ve net bir eğilim olarak direkt gezegenimize düşmüş olabilirdi. Yani yaşamın temeli, ana akımın dayatmasının aksine o ilksel çorbada tesadüfen oluşan amino asitlere tesadüfen yıldırım düşerek yine tesadüfen DNA'ya dönüşmemiş, aksine aslında uzaydan gelen o hazır formülle atılmış olabilir. Şimdi yüce ana akım bilimin katı mensupları bu olasılığa saçma diyorlar. Ancak kendi dayattıkları ilksel çorbadan dünyada yaşamın başlamış olma ihtimali 10 üzeri 164'te 1'dir. Size şöyle diyeyim, gözlemlenebilir evrendeki toplam atom sayısı bile 10 üzeri 80 civarıdır. Yani arkadaşlarım bize dayattıkları şey
matematiksel olarak o kadar imkansız ki kalan her şey ne kadar uç bir iddia olursa olsun daha imkanlı. Bu arada ana akım bilimden kastımı bu kanalda artık biliyorsunuzdur. Birileri tarafından baskılanan, dogmatik, dinozorlaşmış, kolaya kaçan bilimden bahsediyorum. Yani sanayi devriminden beri insanlığın içinden geçen kontrol altındaki bilimden bahsediyorum. Bunu lütfen unutmayın. Ve ne yazık ki okul kitaplarımızda bu tipler hazırlıyor. Peki elimizde sadece bu olay mı var? Tabii ki hayır. Buna ek olarak insanlığın uzaya gönderdiği sonda misyonları da panspermia gerçeğini uzayın derinliklerinde bizzat doğrulamıştır. 2020 yılının Aralık ayında Japon uzay aracı Hayabusa 2, dünyadan milyonlarca kilometre uzaklıktaki Ryugu asteroidinden örnekler toplayarak bunları gezegenimize ulaştırdı. Yüzeydeki ultraviyole radyasyonun yok edici etkisinden kaçınmak için asteroidin yüzeyine bir mermi fırlatılarak derinlerden alınan bu örnekler mühürlü kapsüllerde ve atmosferle hiç temas etmeden laboratuvara alındı ve incelendi. Sonuç bir kez daha nefes kesiciydi. Dondurucu tozun içinde urasil ve niasin bulundu. Urasil, tüm canlıların genetik şifresini okuyan RNA'yı oluşturan 4 temel nükleobazdan biridir. Niasin ise biyolojik metabolizma için hayati önem taşıyan DNA onarımında rol oynayan B3 vitamininin ta kendisidir. Benzer biçimde NASA'nın OSIRIS-REx misyonunun Bennu asteroidinden 2004 yılında getirdiği el değmemiş bulgular da yaşamın tüm genetik harflerinin evrenin derinliklerinde doğal bir şekilde barındığını kanıtlamıştır. İşte bu kesin kanıtlar ışığında ortaya çıkan manzara bildiğimiz biyoloji yasalarını baştan yazdırmakta. Uçsuz bucaksız ölü olduğu zannedilen o karanlık boşlukta RNA molekülleri, protein yapı taşları ve vitaminler devasa asteroidlerin buzlu iç kısımlarında yıldız sistemleri arasında savrulmakta ve çarptıkları gezegende şartlar uygunsa yaşamı tohumlayabilmekteydi. Kısaca bu yaklaşıma göre evrenimiz sadece devasa bir gaz ve toz yığını değil, sürekli üretim yapan kozmik bir yaşam fabrikası. Ancak cevaplanması gereken çok daha derin bir muamma mevcut. Biyolojik potansiyel taşıyan bu moleküller yeryüzüne sadece meteor yağmurlarıyla kör bir rastlantı sonucu mu düşmüştü, yoksa bu olağanüstü organik dağılım uzayı uçsuz bucaksız bir tarla olarak kullanan dışsal bir zekanın planlı bir tohumlama operasyonunun ilk aşaması mıydı? Kulağa uç bir teori olarak mı geliyor? Gelmesin. Çünkü biraz önce de dediğim gibi ana akımın dogmasının yanında bunun olma olasılığı milyonlarca kat daha yüksek. Ve nitekim bizzat insanlık tarihinde de bazı medeniyetler bunu bize açık açık yazmışlar. Modern astrobiyolojinin soğuk, karmaşık ve analitik dilini bir kenara bırakıp tarihin görünmeyen arka planına indiğimizde uzaydan gelen yaşam tohumu fikrinin antik medeniyetlerin inanç sistemlerinde de olduğunu görürüz. Eski çağın bilgeleri evrenin işleyişini matematiksel formüllerle değil, nesilden nesile aktarılan güçlü semboller, tanrısal anlatılar ve kozmolojik mitlerle kayda geçirmişlerdi. Ve bugün bizim modern bilim ile keşfettiğimiz pek çok şeyin sembolik ve felsefik köklerini bize bırakmışlardı. Bu sembollerin en esrarengiz ve en sarsıcı olanlarından biri, Antik Mısır'ın kozmik merkezi sayılan Heliopolis tapınaklarında gizli olan efsanevi Benben taşı. Heliopolis sıradan bir şehir değil. Zamanında tufandan önceki tanrıların çağına ait gizli bilgilerin özel bir grup öğrenciye ve bilgiye aktarıldığı bir medeniyet inşa fabrikası. Matematikten astronomiye, simyadan felsefeye kadar resmen bilginin ışığının merkezi olmuş. Zaten adının da Güneş şehri olması bundan ötürüdür. Mısır yaratılış mitolojisine, özellikle de Heliopolis inancına göre başlangıçta zaman, form, ışık veya mekan yoktu. Yalnızca Nun adı verilen sonsuz, karanlık, kaotik ve potansiyelle dolu bir ilkel okyanus uzanıyordu. Sicim teorisi okuyanların hemen akıllarında bir ampul yanmıştır. Bu formsuzluğun içinden suların karanlığını yırtarak aniden konik bir tepe, bir ilkel yükselti belirdi. Bu ilkel höyüğün adı Benben'di. Ve yaratıcı güneş tanrısı Atum bu taşın üzerine inerek mutlak hiçliği kırıp evreni ve yaşamı şekillendirmeye başladı. Yaratılış destanında Atum'un yalnızlığını kırmak için kendi gölgesiyle çiftleştiği ve bu yolla hava tanrısı Shu ile nem tanrıçası Tefnut'u var ettiği anlatılır. Bir başka çarpıcı versiyonda ise Atum, çocuklarının dönüşünü gördüğünde sevinç gözyaşları döker ve gökyüzünden Benben taşının üzerine düşen bu damlalar mutasyona uğrayarak ilk insanlara dönüşür.
Fakat ben sadece soyut, anlatıdan ibaret bir mitolojik motif değildi. O Heliopolis'teki Hift Benben'in evi adı verilen çok özel bir tapınak odasında muhafaza edilen, bizzat gözle görülen fiziksel ve son derece kutsal bir nesneydi. Ve anlatılara göre o aslında gökyüzünden düşmüş konik şekilli dev bir demir göktaşıydı. Antik Mısırlıların meteoritik demire, yani yıldızlardan düşen metallere gökten inen yaratılış tohumu olarak tapması, panspermia teorisinin adeta ete kemiğe bürünmüş bir ritüel olarak karşımıza çıkar. Üstelik bu inanç o kadar güçlüydü ki Mısır'ın göğe yükselen meşhur piramitlerinin ve dikili taşlarının tepe noktalarında piramidyon, yani benbenet adı verilen kapak taşları yerleştirilirdi. Altın veya elektrumla kaplanan bu taşlar güneşin ilk ışınlarını yakalayarak orijinal uzay taşını taklit ediyor ve gökten yeryüzüne inen yaşamı kutsuyordu. Dinler tarihini ve mitolojiyi bu şekilde hemen kestirip atmadan çapraz bağlar ve kültürel bilgiler ile araştırırsanız inanın bambaşka bir kadim dünya size kapısını aralar. Mısır'ın kavurucu çöllerinden doğuya, Hindistan'ın gizemli vadilerine geçelim. Bizi bir kez daha aynı kozmik tohum motifi karşılıyor. Üstelik bu anlatı Vedik metinlerde çok daha felsefi bir derinlikle karşımıza çıkıyor. Hindu felsefesinde yaratılışın mutlak kaynağı binlerce yıllık Rig Veda'nın en çarpıcı ilahilerinden birinde Hiranyagarbha olarak yankılanır. Sanskritçe kökenine inildiğinde Hiranya altın veya parlak ışık, Garbha ise rahim, embriyo veya tohum anlamına gelir. Yani altın rahim veya kozmik yumurta. Matsya Purana'da anlatılan şekliyle evrenin büyük çözülmesinden sonra her şey derin bir uykuda ve sonsuz bir karanlıktayken kendini var eden mutlak bilinç ilkel kozmik suları yaratır ve boşluğun içine parlak bir tohum bırakır. Evet, bu hem günümüz kuantum alan teorisi hem de teolojinin kadiri mutlak yaratıcı güç tanımı ile son derece benzer bir konsept. Bu altın tohum uzunca bir süre karanlık ve sessiz boşlukta tek başına yüzer. İçinde ileride patlayıp açığa çıkacak olan yaşamın tüm potansiyelini, kodlarını ve nedensellik bağlarını gizler. Vakti geldiğinde bu kozmik yumurta kırılarak ikiye ayrılır ve yaşam dalga dalga evrene yayılır. Kozmik yumurta sembolizmi dikkatinizi çektiyse, yaşamın bu gezegene tamamen kapalı, zırhlı ve dış tehlikelerden korunan bir tohumla, yani bildiğimiz gök taşı ile geldiğinin en sembolik anlatılarından birisi aslında. Biraz araştırdığımızda da görüyoruz ki binlerce yıl boyunca Mısır'ın başrahipleri, Vedik bilgeler ve İyonyalı filozoflar gibi çağının önünde giden vizyonerler gökyüzünün sessizliğine bakıp hep aynı gizemli gerçeği fısıldamışlar. Yaşam, yıldızların arasından süzülen altın bir tohum, göksel sulara inen gizemli bir taş olarak yeryüzüne ulaşmıştı. Ama tabii ki insanlık mitlerin ve felsefenin şiirsel diliyle yetinmedi. Modern çağın şüpheci ve aydın bilim insanları laboratuvarlarına kapandıklarında sezgilerin yerini net ve reddedilemez bulguların alması gerekiyordu. Sonuçta bir kanıt lazımdı. Tamam, hayatın yapı taşları meteorlarda saklı olabilir. Ancak yaşamın bizzat kendisinin, acımasız radyasyonun, dondurucu mutlak soğuğun ve ölümcül bir vakumun hüküm sürdüğü uzay boşluğunda akıl almaz gezegenler arası yolculuktan sağ çıkması fiziken gerçekten mümkün müydü? Cevap bir kez daha geçmişle geleceği birleştirecekti. ...19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde mitolojik fısıltılar yerini fizikçilerin, kimyagerlerin ve biyologların kıyasıya tartıştığı akademik savaş meydanlarına bıraktı. 1871 yılında dönemin en nüfuzlu bilim adamlarından Lord Kelvin, İngiliz Bilim İlerleme Derneği'nde kürsüye çıkarak yaşamın dünyaya tıpkı rüzgarın savurduğu tohumlar gibi gök taşları üzerinde seyahat ederek gelmiş olabileceği fikrini resmi bir bilimsel iddia olarak masaya vurdu. Kelvin ve Hermann von Helmholtz, yaşamın tohumlarının gezegenler arasında durmaksızın taşındığı teorisini ölümüne savunuyorlardı. Ancak bu radikal iddia anında güçlü bir bilimsel duvara çarptı. Alman astronom ve fizikçi Johann Zollner, bir gök taşının dünyanın kalın atmosferine girişi sırasında maruz kalacağı binlerce derecelik muazzam sürtünme ısısının üzerindeki veya içindeki tüm organik yapıları anında yakıp küle çevireceğini söyleyerek hipoteze karşı çıktı. Zollner'in bu haklı eleştirisine yanıt 1903 ve 1908 yıllarında Nobel ödüllü kimyager Svante Arrhenius'tan geldi. Arrhenius, göktaşının atmosferik ısınma problemini tamamen ortadan kaldıran devrim niteliğinde yeni bir vizyon çizdi. Radyopanspermia. Bakteri sporlarının mikroskobik boyutlarda olduğunu
ve ağır göktaşlarına ihtiyaç duymadan yalnızca güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan radyasyon basıncıyla boşlukta sürüklenebileceğini öne sürdü. Bu sayede görünmez organizmalar devasa taşların aksine atmosferik sürtünmeye maruz kalmadan usulca yeryüzüne inebilir ve yaşamaya devam edebilirdi. Ancak ne var ki dönemin bilim dünyası Arrhenius'un bu teorisini de yıktı. Uzaydaki yüksek mor ötesi radyasyonun ve kozmik ışınların savunmasız bakteri sporlarının DNA'sını saniyeler içinde paramparça edeceği anlaşıldığında teori yavaşça rafa kaldırılmaya başlandı. Yani yaşam uzaydan gelse bile uzayın kendisi en büyük katildi. Ve bu teoriyi kanıtlamak için bir canlının o katilden kurtulabileceğini insanlığın kendi gözleriyle görmesi lazımdı. İşte bu nihai arayışın cevabı tarihin en iddialı astrobiyoloji araştırmalarından biri olan Tampopo misyonu ile doğrudan uzayın kalbinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış cephesinde arandı. Japonya öncülüğünde 2015 ila 2018 yılları arasında JEM Kibo modülünün dışında yürütülen bu sert deneyde bir bakteri grubu teste tabi tutuldu. Aşırı dayanıklılığı nedeniyle bilim camiasında bakteri Conan olarak anılan bu canlı hiçbir mekanik koruma kalkanı olmadan uzay vakumuna bırakıldı. Sırasıyla 1, 2 ve 3 yıllık maruz kalma sürelerinin ardından dünyaya getirilen örnekler incelendiğinde çıkan sonuçlar yüzlerce yıllık bir tartışmaya da son noktayı koydu. Dondurucu soğuklara, devasa sıcaklık dalgalanmalarına, mutlak vakuma ve en ölümcül kozmik radyasyona rağmen bakteri Conan hayatta kalmıştı. Mikroskobik incelemeler bu inanılmaz bakterinin strese karşı dış zarlarında sayısız kesecik üreterek atıkları dışarı attığını ve UVR-ABC endonükleaz adı verilen kusursuz bir onarım mekanizmasıyla radyasyonun darmadağın ettiği DNA zincirlerini yeniden birbirine diktiğini bize gösterdi. Cidden Conan dedikleri kadar varmış. Küçücük bakteri uzayla savaşıp onu yenmiş. Deneyin ortaya çıkardığı en çarpıcı konsept ise massa panspermia oldu. Yarım milimetre kalınlığındaki bakteri kümelerinde en dış katmanlarda bulunan mikroorganizmalar uzay radyasyonundan dolayı ölmüş ancak kas katı kesilen bu ölü bedenler alt katmanlarda yatan canlı hücreler için aşılamaz biyolojik bir zırh oluşturmuştu. Kendi yoldaşlarının cesetlerinden bir uzay gemisi inşa eden bu mikroskobik formlar en az 0.5 milimetrelik koloniler halinde gezegenler arası bir yolculukta yıllarca, belki de asırlarca hayatta kalabileceklerini insanlığa kanıtladılar. Yani geniş bir pencereden bakarsak, gerçekten de antik medeniyetlerin dünyada yaşamın başlangıcını anlattığı mitler ile bilim resmen el ele tutuşmuş durumda. Ve bu noktada bizim de işleri biraz daha ilginç hale getirmemiz için şunu sormamız lazım. Eğer yaşam uzayın en acımasız şartlarında hayatta kalabilecek kadar donanımlıysa ve evrenin yaşı düşünüldüğünde bu dağılım o kadar da zor değilse, tüm bu tohumlama süreci sadece kör bir tesadüften ibaret olmayabilir mi? Yaşamın ardında çok daha büyük, tasarlanmış ve ürkütücü bir plan yatıyor olabilir mi? Kanıtlar, çelişkiler ve laboratuvar sonuçları yaşamın uzay boşluğuna dayanabildiğini gösterdiğinde bilim dünyasının bazı cesur zihinleri işleri çok daha spekülatif ve sarsıcı bir boyuta taşıdılar. 1973 yılında yaşamın en büyük sırrı olan DNA'nın çift sarmal yapısını çözen Nobel ödüllü biyolog Francis Crick ve kimyager meslektaşı Leslie Orgel, yönlendirilmiş panspermia adını verdikleri bir teoriyle akademi dünyasının ortasına adeta bir bomba bıraktılar. Crick ve Orgel, kör tesadüflere dayanan litopanspermia veya radyopanspermia modellerinin matematiksel zayıflıklarına dikkat çekerek akıllara durgunluk veren bir ihtimal sundular. Onlara göre cansız maddelerin kendi kendine milyarlarca yıllık evrimsel sıçramalar yaparak zeki formlara dönüşmesi muazzam bir zaman gerektiriyordu. Evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıllık geçmişi olduğu düşünülürse, Dünya gibi 4,5 milyar yaşında genç sayılabilecek bir gezegende bu kadar kısa sürede bu denli kompleks bir biyolojinin sıfırdan yeşermesi kronolojik bir anormallikti. Crick'e göre evrenin çok daha yaşlı bir köşesinde, belki milyarlarca yıl önce son derece gelişmiş, süper zeki bir medeniyet evrimleşmiş ve bu bilinmeyen varlıklar yaşamın tohumlarını korunaklı, insansız, nanoteknolojik uzay araçlarına yükleyerek Samanyolu'nun dört bir yanına uygun koşullar taşıyan genç gezegenlere kasten fırlatmışlardı. Şu videomda size bu çalışmadan bahsetmiştim. Unutmayın, bu iddiayı sunan kişiler komplo teorisyenleri değil, Nobel ödülü almış dehalar ve motivasyonları da son derece temel bir güdüye dayanıyor. Nerede olursa olsun yaşam yaşamı arar.
ve onu bulamazsa da bir şekilde yaşamı yaratmak ister. Bu ister şu an bizim yaptığımız gibi sentetik bir yaşam olsun, yapay zekalardan bahsediyorum, ya da tohumlama teorisiyle organik bir yaşam olsun, fark etmez. Bu yaklaşıma göre eğer yönlendirilmiş panspermia doğruysa, bütün biyolojik çeşitliliğimiz, okyanuslardaki balinalardan ormanlardaki mikroskobik mantarlara ve şehirleri inşa eden insanlara kadar her şey milyarlarca yıl önce meçhul bir uygarlık tarafından dünyaya atılan o kozmik tohumdan türemişti. Bu, insanoğlunun kibrini parçalayan, yaratılış fikrini mitolojiden alıp kozmik bir mühendisliğe eviren karanlık ama büyüleyici bir senaryo aslında. Elbette bu teorinin henüz kesin bir ispatı yok. Zaten kesin ispatı için o arkadaşların yukarıdan gelmeleri lazım. Ancak asıl yüzleşilmesi gereken felsefi buhran, panspermia'nın bize gösterdiği o büyük insanlık sorusudur. İnsanlık olarak yaşam hep inorganik, cansız, çorak bir maddeden adeta bir sihirle organik bir yapıya geçen mucizevi bir istisna olarak görmeye şartlandırıldık. Oysa Svante Arrhenius'un 1900'lerin başında söylediği o sarsıcı argümanı yeniden hatırlayalım. Yaşamın sonsuz olduğu fikrine alışabiliriz. Dolayısıyla onun kökenini sorgulamak faydasızdır. Belki de evren, karanlık maddeler, ölü gaz bulutları ve sessiz kara deliklerden oluşan devasa bir mekanik saat değildir. Belki de zamanın ve mekanın dokusunda tıpkı kütle çekimi, tıpkı elektromanyetizma gibi temel ve yapısal bir prensip yatıyordur. Yaşamın ta kendisi. Bugün laboratuvarlarda ulaşılan sonuçlar, Avustralya kırsalına düşen bir taşın içinde saklı amino asitler ve uluslararası uzay istasyonunun ölümcül yüzeyinde hayata tutunan bakteriler, insanlığın kökenine dair tüm ezberleri bozuyor. Mısırlıların Benben taşında gördüğü yaratılış vizyonu, Vedik metinlerin kozmik yumurtası ve Anaxagoras'ın sonsuz tohumları meraklı zihinleri kozmik ölçekte bir yaratılış düşünmeye zorluyor. Bizler kimiz? İzole bir kayanın üzerindeki tesadüfi kimyasal reaksiyonlar mı? Yoksa uçsuz bucaksız evrenin derinliklerinden kopup gelen kozmik gezginler mi? Belki de uzaylılar var mı sorusu baştan aşağı yanlıştır. Çünkü panspermia'ya göre hepimiz aslında uzaylıyız. Ve görünen o ki uzay boşluğu yaşamı öldüren bir çöl değil, yaşam moleküllerini bir uçtan diğer uca taşıyan devasa bir kanaldır. Ve dünyanın atmosferi de biyolojiyi dışarıdan koruyan izole bir fanus değil, kozmik tozun, amino asitlerin ve yıldız kalıntılarının sürekli içinden geçtiği geçirgen bir hücresel zardır. Ve bu iki etkenin birleşmesi ise yaşamın doğuşudur. Hermetik felsefenin de dediği gibi, yukarıdaki neyse aşağıdaki de odur. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.